arabalarda. Cam filmi lumar 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 lumar. Tasarruf tüm olay. Bu arada herkese merhaba. Bu videoyla bizi ilk defa izliyorsanız daha önceden bir tane Tesla kaplatmıştık ama bunun ikincisini çekmek istemedik. Öbür videoda zaten söylemiştik. Bir tane daha Tesla kaplatacağız diye. Kaplattığımız Tesla da bu. Şimdi bu arabada sadece ön camını Air 80 yerine IRX serisi kullandık. Araba siyah olduğu için, siyah bütünlemesi olmasını istediğimiz için öyle oldu. PPF'de Lumar Gloss serisi kullanıldı. Bunun detaylı videosunu zaten size bu videoda belirteceğiz. Bora abiyle birlikte arabanın kullanım testini yapacağız. Tabii muhabbet yapacağız. İyi yanlarını, kötü yanlarını konuşacağız. Her şeyini bu videoda belirteceğiz aslında. Girişini sadece buradan yapmak istedim. Lumar Makro Garaj'a teşekkürler bu arada. 10 gün sonra bir kontrolü var. Tekrar geleceğiz zaten. Dediğim gibi bu videoda detaylandıracağız birçok şeyi. Artılarını, eksilerini konuşacağız Tesla'nın. Videomuz başlasın. Bu arada ne yapıyoruz? Güçlü olsun, güçlü olsun diyoruz. Abone oluyoruz, beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Lumar Türkiye hesaplarını ve Makro Garaj hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Çünkü onlarla ilgili belki size bir çekiliş yapabiliriz. Ne yapıyorsun yine Tesla'yla falan bir şeyler yapıyorsun? İnsanlara şovmenlik mi yapıyorsun? Kayıtta mısın? Evet. Kayda aldın ha. Bir önceki dakikalarda Tesla'mızı zaten kaplatmıştık. Bunu detaylı bir şekilde, Bora abinin arabasını detaylı bir şekilde size göstermemiştim. Şimdi ne yapacağız? Bugün arkadaşlar bana misafirsiniz ha. Evet, şöyle yapacağız. Tesla neden aldı, neden bunu tercih etti? İşte artıları ne, eksileri ne? Bir route yaparken bir muhabbet sohbet edelim dedik. Size de böyle kısa bir video oluşturalım dedik. Sizin de bu videoda izledikten sonra aklınıza takılan sorular varsa belki uzun kullanım testinde de onu çekebiliriz. Onu da aşağı yorum olarak bırakırsanız. Bora abi hoş geldin. Atancığım arabama hoş Saygılar, geldin. Saygılar. Evet, arabana hoş geldin. Zaten Benim şöyle bir durum elektrik oldu. santralime hoş geldin. Evet, şöyle bir durum oldu. 19 Nisan'dı galiba. Neydi o? Sipariş verdiğimiz tarih. Evet, sabah uyuyordum. Aradın, dedin ki böyle bir araba çıkmış. Biz bu araba hakkında hep ileri geri konuşuyorduk. Evet. Ne diyorduk bu arabaya? Onu burada dile getirmeyelim. Ya Türkiye'de değil, dünyada konuşuluyor zaten bu Evet, konuda. kabul. Yani erkeklerin neden bu arabayı tercih ettiğini falan, Evet. öyle bir muhabbetler var. Ama bence güzel bir araba. Çünkü elektriklerde en çok, daha doğrusu ilklerden bir tanesi. Evet. Tesla İlklerden deyince- biri İlkler, evet, İlk. aslında ilklerden. ilk seri üretim elektrik aracı çıkaran. Benim bildiğim yani şu anlık. Ben de öyle biliyorum. O yüzden de biz bunun neden tercih ettiğimizi Araştırmacı zaten... birisi aradan bir şey çıkartır. Çin'den, Min'den, Amerika'dan. Abi bu Teslacılar yapmıştı çok falan fena diye. abi. Evet. Testeciler çok fena. Sen hatta Telegram grubunda da Telegram'da da evet, girdim girmez olaydım. Aşırı derecede şey var orada. Her dakika en çok ben biliyorum yarışı var. evet, 19 Nisan'a geri dönelim. Evet, 19 Nisan sabah uyuyorum. Daha doğrusu Poyraz'la beraberiz. Uyuyoruz. Benim 2 numarayla beraber. Telefon çaldı, sen aradın. Saat kaçtı? 8-9 gibi bir şeydi. Evet. Dedin ki böyle bir durum var. Tesla arkadan itiş, işte TOG'un vergi birimine giren bir araç çıkardı. Ve satışta şu anda dedim. Açtık baktık, hakikaten satışta. Ondan sonra Dipnot geçebilir miyim? tabii. Bu arada yenge zaten Tesla'yı ilk zaman istiyordu, sonra istemedi. Ya şöyle bir Sonra anında tekrar kaygı istemeye var. başladı. Bu arabanın işte hasar aldığı zaman kazalarda yandığı, alev aldığı, sonrasında kapısını kilitlediği falan böyle bir paranoya var. Neyse ki onu bir şekilde açtı. Arabayı gördü. Yani AVM neydi ismi? Akasya AVM'ye gittik. Akasya'da vardı, evet. Yani orada baktı, beğendi. Öncesinde tabii bunlar hepsi. O zaman Ya daha esasında arkadan daha geriye çizgi- gelmek lazım. Hanıma X3 almıştım. Hı hı. X3'ü çok seviyor. Ya büyük arabayı seviyor esasında. Buradan oraya çıkamayacağız galiba. Ha? Abi kendi kafana göre gidiyorsun ama olsun. Allah Allah. Buradan çıkamazsın tabii. Çıkarım. Nasıl çıkacaksın? Sen kayıttan çıkmaya çıkarım burada. Dur ya, ne oluyor? Kavga ediyorlar. Onlar da herhalde köprüye çıkmak istiyor. Ben kayıttan çıkınca mı olacak onun her şey? Kavga var. Kayıttayken olsa olmaz mı? Hadi oğlum gidin şurada kavganızı yapın ya. Bir şey de yok yani. Bence arabalar birbirine vursunlar daha Abi güzel olur. yol üstü böyle şey yapıyorlar ya. Siyaset masası gibi başlıyorlar konuşmaya. Bitmek bilmiyor. Çıkarım. Thank you my friend. Küçük bir türbülanstan sonra tekrar aranızdayız. Evet, oraları geçtik, pas geçtik. Neyse. Burada da trafik varmış. Boşa girdik. Bir şey fark etti mi? Fark etmedi. 41 dakika, bir dakika. Hala orada zannediyor. Adam kafasını karıştırdı. Alamadı kafası şu anda. Burada ne oldu diye. Evet, seni dinliyoruz. 44 dakika oldu, 41 dakika. İyi soktuk kendimize. X3'e biniyorduk. Bizim evin terliği X3'tü. F25 kasa. Parasına göre iyi, kullanışlı, hacmi geniş, iç kalitesi de iyi bir araba. BMW'ci olduğun için bir BMW tercih. Seviyorum. Bir de o dönemin kasasının seviyorum. Tasarımını seviyorum. Torpido dönüklüğü falan. Ondan ziyade şeylerini çok seviyorum. Yani kullanılabilir bir araba. Şimdi Arayüzü. mesela yeni 5 kasaya bindik. Yeni 5 kasayı 3 BMW'ci, orta jenerasyon insan çözemedik yani, anlıyor musun? Yani baktık, buna bas, ona bas, ona bas, buna bas. Hatta ESP'yi kapatamadık bir yerde, Evet, hatırlıyor musun? evet, Akşam evet. üzeri nerede bu ESP falan diye kapatamadık. Konu ondan ziyade yani bir havalandırma sistemi
seçerken bu kadar şey olamaz. Zor olamaz yani. Koltuk ısıtmayı Çevirirsin. bile zor böyle hani seçiyorsun. Evet, ya tuşuna basarsın. Derece ayarı bitti gitti. Bu kadar. Değil şimdi şöyle Kolay olması lazım. yolda kullanırken onları da kontrol etmek biraz zor. Tabii. Yani bir yere çekip baktığın zaman çözebiliyorsun ama hem yola bakman gerekiyor hem onu kontrol etmen gerekiyor. Onlar biraz zor. O dönemin arabası olduğu için ben seviyordum. Eşime o aracı aldık. Neyse X3 dediğim gibi tasarımıyla bize çok hitap ediyor, bagaj hacmiyle. Ben de şimdi 2 tane çocuk olduğu için bizim için bagaj çok önemli. Tabii canım, her şeyi hesap etmem lazım. Şimdi ben bir arabaya bakarken 2-3 tane kriterim var şu anda. Yakıt, bagaj hacmi, işte ne kadar yeni oldu. Şimdi Sorunsuz olduğu, servis ağı. oraya gelmeyecektim ama kısaca geçeyim oraya da. Yani bugün kullanacağınız bir F25 X3'ün işte ara bakımları 10-12 bin lira tutuyor. Periyodik bakımların içerisinde bir de rutin şeyler var, değişmesi gerekenler var kilometreye Ağır bağlı bakımları olarak. yani. Ağır bakımları var. Bugün alacağınız herhangi bir Zincirli X3 odur tabii budur. ki o ağır bakımlardan geçmesi lazım. Bir de BMW. Ne? Benimle masrafa var mısın? Anladın mı? Varım diyor. Varım diyorsun, alıyorsun. Onların hepsini göz önüne alınca bu araba terlik onların yanından. Anladın mı? Yani az önce şarj ettik. Süper şarj yapmamıza rağmen kaç şarjımız kalmıştı? 20 falandı galiba. 20 öyle bir 20-25. şeydi. Full şarj yaptık. 290 lira para tuttu ki süper şarjda yapmamıza rağmen. X3'ten sonra o günlere doğru sen hep şey diyordun. Ya bu araba işte çok yakmaya başladı. Servise götürüyorsun. Evet. O ara bir 30-40-50 falan harcadın, öyle hatırlıyorum. Evet. ağır İşte bakımları yapalım. frenleri değişti, balataları değişti. Artık seni araba hem tatmin ediyordu ama bu sefer de yakıttan dolayı sıkıntı çekiyordun. Yani Ya esasında bir araya gelen birkaç şey vardı. Yaşı geçiyor. Ondan sonra işte yakıt sarfiyatı Kilometresi artıyor. artıyor. Kilometre artıyor. Onun haricinde işte lastik değişimi vesaire. Yani böyle gitgide artan bir şey var Bakım- ileriye doğru. Bakım ve Maliyet ekonomik oranları, olarak evet. ekonomik ömrünü tamamlamış bir ama birinci araç nedenin var. senin zaten yakıtıydı. Yani araba hem istediğin performansa gidiyor ama hani o arabanın Ya da istediğim performansla gitmiyordu. Öyle bir şey yok. Yani- Şöyle bir sıkıntımız vardı. işini görüyordu, o anlamda söylüyorum. Aşırı yani. derece çok yakıp hiç gitmeyen bir araba. Şimdi biz biraz otomobil kullanırken uzun yolda da işte şehir içerisinde de ben araba istiyorum. Biraz böyle kıvrak olması lazım. Ne açıdan? Güç açısından. İşte torku, beygiri yüksek olsun. Çünkü İstanbul trafiğinin içerisinde işte böyle Anlık düşük değişebiliyor. beygirli araçlar çok fazla hareket edemiyor. Bir yerden bir yere sola çıkacağım mesela. Gazı dibine oturtuyorsun. Gidecekti, Anladın mı? bekleyecek. Yani öyle bir hikaye. O yüzden de ben seni aradıktan sonra dedim ki alalım mı almayalım mı, alalım mı almayalım mı, alalım mı almayalım mı Derken- öyle bir şey geçti. Evet. Bir saat sonra falan dedi ki Bir saat sürmedi ya. bir Yarım saat, öyle yarım bir saat şey, sonra öyle bir şey. aracı Beni- aldık dedik. Beni aradı, dedi kaporasını yatırdım. Hayırlısı olsun artık. Evet. Bir de alırken de normal standardını almadı. Renk seçeneği sunuyorlardı işte. Örnek Siyah veriyorum, içi, beyaz siyah, yaptı. işte mavi falan. Bora abi aslında şeyi tercih etti. Siyah içi. Ben de siyah almasından yanaydım. Çünkü Tesla'nın siyah gerçekten daha güzel, Güzel. duruyor. Beyazları da güzel ama gerçekten Bir de o Korumak lazım bir Şey de bunu. rengi çok güzel. çeri. Çeri, evet. O da O çok da güzel. bayağı iyi. İçeriye performans jant koydun mu çok iyi oldu. Evet çok güzel. Bizde performans jant yok. Performans jantı koyunca vergi birimi artıyor şeyin. Ya bir de yakıt- 1 milyon 500. Yakıt olarak şey yapmıyor. Hem o hem de birkaç tane kullanan arkadaşıma sordum büyük jant. Konforsuz olduklarını söyledi. Onlar da hatta yani bu jantın birazcık daha böyle prestijli bir görüntüsü olsa muhtemelen bu jant ebatına geçerlerdi ondan. Lastik bunları daha çok yediği için elektrikli arabalar lastik maliyeti de var Evet. finalde. Evet 65 bin lira diyorlar bir lastiği. Aldıktan sonra yani ne zaman bunu teslim aldın? Sen 27'sinde mi aldın? Haziran'ın 27'sinde. 27'sini aldı. Öyle bir 21'inde şey. teslim alacaktı. Normalde öyle bir aldı şey yani. vardı. Bazı mağduriyetler yaşandı. Tamam, bunlardan bahsedelim. Ne tarz mağduriyetler yaşadın? Tesla aldığın için pişman mısın? O ilk Ya evresine. Tesla'nın bütününe bakarsak kullanım açısından, sunduğu imkanlar açısından memnunum. Bir şikayetim yok. Hayır, o ilk Ben istediğim etaptan şey- bahsediyorum. Ya Yani alış sürecinden bahsediyorum. Alış süreci sıkıntılı. Yani her açıdan sıkıntılı. Çünkü alışılagelmiş diğer bayilerdeki gibi insanlarla çok fazla böyle muhatap olup işlerini çözemiyorsun. Çoğu şeyi işte banttan araç buraya sevkiyatı yapılana kadar çoğu şeyi böyle ya yapay zekayla ya da işte Mail yoluyla. yazılmış sistemlerle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Organize etmeye çalışıyorlar. İnsan faktörü de ortadan kalkınca mağduriyetlerin karşı tarafta bir karşılığı kalmıyor. Diyor ki sistem böyle Bir diyor. de Konuyu Türk'üz, kapatıyor. konuşmamız lazım. Tabii. Çünkü Amerika'da öyle bir dertleri yok. Adamlar gidiyorlar. Araba orada gidiyor, teslim oluyor. İşte okutuyor. Bitti Alıyor, gitti. alıyor, Selam gidiyor. etti. Benim yaşadığım sıkıntı şu. Ben 21'inde arabayı bekliyordum. İlk alanlardan bir tanesiyiz. 21'in en başından beri 21'i diye planlandı hep aracın geliş tarihi. Biz de ona göre plan yaptık. İşte tatil planı yaptık. Gideceğimiz yerlerin şeyini organize ettik. Dedik ki bir tatile çıkarız madem yeni araba geliyor. Yeni arabayla beraber tatil planı yaptık. 21'i gelmeden 10 gün önce miydi? Bu herkese şase numarası atanıyordu o zaman. Aslında sen son günlere yakın 5-6 gün kala falan burada Orada daha yaşadın. da çok sancarttı yok. O başka Ha, bir durum evet. oldu orada. Sonrasında bize bizim satış danışmanı, ya daha doğrusu Ha, satış atıyorlar. danışmanı da değil esasında. Sorumlu kişi diyelim o arkadaşa. O aradı. Aracı teslim edemeyeceklerini tarihte yaşanılan bir kazadan dolayı benzer 5-6 tane arabanın sahiplerine teslim edilemeyeceğini planlanan tarihte söyledi.
söyledi. Size yeni bir araç vereceğiz. Şase numarası değişikliği olacak bu yüzden deyip bizi soğutma odasına aldılar. Evet. Ondan O sonra- dönemde de plakanı ayırmıştım. Tesla'ya mail yazdık. Tesla Amerika'ya mail attık. Tabii bir ara aramayı bile düşündük sonraki evrelerde. Günün sonunda 21'inde planlanan araç teslimi ilk başta 29'una, sonra 27'sine, sonra eşimin telefonuna bastırmasıyla 25'ine kadar düştü. Biz o esnada tabii planladığımız tatile gidemedik. Onun haricinde planladığımız başka şeyler vardı. Onlara Plakana konuyu sahip entegre olamadın. edemedik. Tabii plakayı alamadık. Plakayı çünkü Sürekli şase değiştiği trafik için. şubeden evet. Müdürüm Özgür'üm sağ olsun. Onunla tükettik orada. O organize ediyordu. Bunsuz yaşayamam diyemem. Anladın mı? Yani öyle bir durum yok. Ama tabii ki yani şimdi önceki deneyimden sonra bu araba tabii ki beni daha mutlu ediyor. Ne var işte klimayı sabah eve inmeden, aşağı inmeden açıyor. Öyle sunduğu konfor, ondan sonra işte yakıt sarfiyatı. Bunlar tabii ki sevindirici ama günün sonunda bu platformun bir araç üreticisi platformu olduğunu, bu platform teknoloji üretiyor, anladın mı? İşte bu bir yerden sonra değişiyor. iPhone gibi düşünüyorum ben bunu. Şimdi ben bunu 5 sene sonra değiştirmezsem nasıl iPhone'un fiyatı düşüyor? Yazılım gelince yazılım güncellemiyor, içine yazılım koyamıyoruz ya. Evet. Bu arabada bir yerden sonra öyle olacak. Yani bu teknolojide böyle yani günün Şu sonunda anda- bu araç dediğim gibi teknoloji platformu olduğu için bir yerden sonra ekonomik ömrünü tamamlayacak. Telliye dönüşecek. Yani bu bir otomobil değil, anladın mı? Yani bazı dinamikleri halen daha hissediyorum. Mesela bu sabah yağmur yağdı. Araba rejenerasyon yapınca arkadan itiş olduğu için tuttuğu anda arabanın arkasındaki böyle hareketler başlıyor. Yani yerle tutulması kesiliyor. Şimdi bunu biz mesela bir BMW'ye binelim, bir Audi'ye binelim. Yani köklü bir araç firmasının yaptığı arabaya binelim. Böyle şeyler hissetmeyiz. Çok agresif çalışan bir ESP'si var. Sunduğu konfor, memnunum. İçeriye ses alıyor, keyifsizim. Onlara geleceğiz. Cam çok mu sıcak? Bu cam değil. Mika. Mika. Hı hı. Yani arabayı herhangi bir güneş alan bir yerde, az bir şey güneş alan bir yerde bırak. Arabanın için 21 derece terk et. 15. dakika geldiğinde dışarıdan daha sıcak oluyor arabanın içerisinde. Yani içeriye bir mercek etkisi yaratıyor herhalde, anlamadım. Ama bunda değiştirdiklerini söylüyorlar. Eskisi daha güzel o zaman. Geliştiriliyor Veya olabilir dört çekerli. ama bence halen de tam çözüme ulaşmış değiller. Yani dediğin gibi aslında bu bir otomobil üreticisi değil, teknoloji üreticisi. Aynen O öyle. yüzden böyle şeylerin olması çok normal. İşte örnek veriyorum. Sen bununla geçen gün seninle birlikte hatta Sakarya'ya gittik. Uzun yolda yaptık. Yani Evet. kendi çapımızda uzun yol. Hani bir örnek veriyorum. 150 kilometre falan herhalde. Ondan sonra gittik geldik mesela. Yolda çok ses yapıyor. Tabii canım, rüzgar sesi. 130'dan sonra rüzgar sesi başlıyor. Bir de gezmeleri var bazı yerlerde. İşte havaleli. Çünkü otomobil ya otomobil üreticisi değil, anladın mı? Bu 4 tekerli olan teknoloji platformunu kullanan otomobil günün sonunda, ama yani şimdi köklü bir firma değil. Otomobil üreten firmaların hepsinde know-how inanılmaz derecede fazla. Bir de mesela ürettiği araba 3 serisi mi 5 serisi mi, önceki araçlardan gelen bir birikim var. Bilgi birikim var. Yani ben bu arabayı 5 santim uzatırsam ya da 5 santim genişlik yaratırsam işte aracın konforu, işte ağırlık merkezi vesairesi ne kadar değişiyor, sürüşe ne kadar etkisi oluyor, böyle şeyleri biliyorlar. Bununla gidiyor bir firmaya, parçaları üreten bir firmaya. Ne var elinde diyor, şu var, tamam biz bunu koyarız. Ne var elinde, bu koltuk var, bu koltuğu koyarız deyip işte böyle Toplama toplayıp gibi. satıyor. Ya bu esasında mesela ben bir ara takıyordum. Apple saat. Apple'ın saatini takıyordum. Apple Watch. Niye takmamı karar aldım biliyor musun? Millet diyebilir, paranoya diyebilir. Ya şimdi o kadar çok data alıyor ki bilene taktığın şey. Şimdi ben de şöyle bir kafamda yaptım, muhakeme yaptım. Ulan herife para veriyorum, 300 dolara para veriyorum. Herifin saatini koluma takıyorum. Saat bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda bütün datayı alıyor. Ya şimdi data çok değerli bir şey. Anladın mı? Seni kullanılacaklar mı sandın? Hayır abi, senin nabzın, senin hareket tarzın, senin nerede olduğun. İşte buna benzer pek çok şey. Yani o Bora abi evamlı mı yazın bence yoruma. hayır, beni takip edecekler diye çekinmedim mi? Ben ekonomik olarak kazıklandığımı hissettim, anladın mı? Herifin Bu arabada da öyle hissediyorsun. bunda da aynı durum var. Yani bu seni bir yerden bir yere götürmesin, adama sadece veri veriyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun ki. Yani sürüş tarzın, işte bulunduğun ortamdaki trafiğin modeli. Mesela Ondan sen sonra- hani konuştuk ya otopilotu alınca mesela sen bakmamışsın önüne. Telefona mı baktın bilmiyorum o anda. Hayır, şöyle bir şey. Otopilotu aldım aracı. İki tip otopilot var. Bir adaptif cruise dediğimiz bu diğer araçlardaki gibi. Öndeki aracın ve trafiğin hızına göre sadece hızını ayarlıyor. Bir de şeritlerin dışına çıkmadan öndeki aracı takip eden bir tane şey var. Ben onu kullanıyordum ilk başta. Otopilotu aldım. Dedim ki yani biraz bir şeyler yapabilmesi lazım ya şimdi. Tesla'nın kendi kendine giden araba falan kendi kendine gitmiyor bu arada. Tamamen kendi kendine gitmiyor. O sistem ellerinde var aslında tüm araba yani üreticilerin. bu Ama bunda daha çok sunmuyorlar. veri olduğu için bu daha iyi gidecek. Yani ilk Evet. giden araba bu olacak kendi kendine. Bütün konulara hakim olan. Aldım otopilota. Dedim ki bakayım ne yapacak? Direksiyonu tut, direksiyonu tut, direksiyonu tut. Tutmuyorum dedim. Direksiyonu tutmuyor. Zank dedi, iptal etti. Burada bir uyarı çıktı. Aynı şekilde direksiyonu tutup işte tehlikeli sürüş yapılırsa 4 kere yapıldığı anda otopilot iptal olacak komple. Sonra o otopilotta şöyle bir durum varmış. Her hafta 7 günde bir tane Sınırlıyor mu? otopilot hakkını sana geri veriyormuş. Mesela 4 hakkım var ya benim. Hmm. 4'ünü arka arkaya yediğimi varsayıyorum. Dedim ki ben işte 4 kere kullanmadım, elimi koymadım.
kendi kendine gitmesini istedim. Otopilot komple gitti. Bir hafta sonra geri geliyor otopilot tekrardan. Yine 4 Yazılı hakkım sonra var. 1 hakkım var. Eğer o 1 hakkını kovalayıp bir hafta daha hiç aksiyon yapmasan 2 hakkın var. He, artıyor sonra. Artırıyor. Sen de şey yapıyor, puanlama yapıyor aslında. Yani hadsiz. Başka sevmediğin özellikleri var mı mesela? Başka sevmediğim özellikleri çok sert. Lastikler 19 olmasına rağmen inanılmaz sert. Bir de İstanbul'un asfaltı biliyorsun yani. Çoğu yerinde tadilat ve yama olduğu için zorlayıcı oluyor bazı zaman. Mesela derilerini falan sevdin mi, sevmedin mi? Derilerini kullandıkça anlayacağız ama Terlettiğini söylüyorlar çok. koltuk ya benim kilomda birisi için rahat değil yani. Ben bilmiyorum biraz cüsseli mi sayılıyorum, normal mi sayılıyorum anlamıyorum. Neyse aşağı yorum olarak bırakın arkadaşlar. Bora abi sizce Ama hangi sınıfta? Ama rahat değilim yani koltukta çok. 39'un Ya koltuk yine- hissini biliyor musun? Evet bilirim. Ya, dünyanın Deri. en iyi koltuk hissidir yani otur. Bir de gerçekleri. Evet. Onda Bir de- suyun yıl olanı var ama Bir de gerçekleri belden var. bükmesi varsa Of. Ortopedik koltuk. bitti gitti. Bambaşka. Tabii biz bunlara alışamayacağız. Bunları bir artık bizim çocuklarımız, sonraki nesil. Yani neyle büyürsen o oluyorsun anladın mı? Şimdi biz mesela eski Amerikancılar. Amerikancı niye Amerikan sürüyor, Amerikan'a bayılıyor? Ben anlamıyorum. Anladın mı? Şimdi öyle düşün. Amerikancı niye Amerikan kullanıyor? Adam onu seviyor. Makul abi. bir şey. Niye? Çünkü o jenerasyon Evet. öyleymiş. Arabayı onunla tanımış anladın mı? Şimdi benim tanıdığım arabada bunlar yok. Yani ben işte analog çevireceğim. Yani mesela çok analog değil hani tam benim kafa işte 39 5 kasa F25 X3 46 BMW tam benim kafalar anladın mı? Her şey çok sade ve net. Çevirdim açılır, çevirdim kapanır, Evet. bastım çalışır, bastım kapanır. Benim kafa o. Peki sen performansı normalde arabalar kullandın. Hı hı. Bunun performansı seni mutlu ediyor mu? Bunun performansı yeterli. Performans içinde şöyle bir şey diyeceğim. Arabaya 204 beygir diyorlar. Bence 204 beygir değil. Kaç Bence beygir? çok daha güçlü yani. 300-400 Yani gibi 200, hissediyorsun. 204 beygir gibi gitmiyor. Tabii ki tork var. Sürekli olan bir tork var. Normal arabalardaki gibi işte tork Aynen. belli bir devirden sonra gelmiyor. Tork sürekli üretiliyor. O belki etki yaratıyor. Çünkü o da tanımadığımız bir şey. Sürücü için tatmin edici. Yani yakıt konusuna hiç girmeye gerek yok. Yakıt değil zaten bununkisi. Enerji sarfiyatı. Gelecek bir dünya için mi? Evet. Geleceğimiz için. Evet. Evet. Çocuklar sizler için emisyon üretmiyorum. Peki evdeki işte örnek veriyorum yenge falan bunu kullanırken Ya şöyle bir şey durumlar var. oldu? Rejenerasyon var. İptal edemiyorsun. Yelken sürüşü diyorlar galiba ona. Yelken Tek pedal tek muhabbeti pedal var sürüşü. ya. Herkes başka bir şey diyor. Evet. Bir tek ona alışamadım. Şarj konusunda bir şey var. Ama zaten o benzin de koymayı çok sevmiyordu. Evet ya hanımların çoğunda vardır. Ben öyle tahmin ediyorum. Arkadaşlarımın eşlerinde de var. İşte akşam yakıt alınacak eve gelirken yakıt al arabaya falan. Yani bir bayan gidip benzinciden yakıt almaz diye bir mitleri var kendi aralarında. Almamaları gerektiğini düşünüyorlar. Onun üzerine Tesla bunu tasarladı. Artık AVM'lerde en çok sevdikleri yerde. Onu da yapmıyorlar. Onu da yapmıyorlar şu anda. Çoğu zaman ben şarj ediyorum ama bir yerden sonra rutine geçecektir. Yani bizim bina ile alakalı da bir binanın otopark kısmında trifaze şey istemiyorlar. Pano istemiyorlar. Hı hı. Şöyle bir de yangınla alakalı, elektrik kontağıyla alakalı bir yangın çıkar vesaire diye. Böyle bir şeye yani mahal vermek istemiyorlar. Biz de saygıyla karşıladık. Çok diretmedik. Şimdi Tesla'nın supercharge istasyonlarına gidiyoruz, dolduruyoruz. Sence ileride yani örnek veriyorum 1-2 sene sonra bu araba değer kaybedecek mi? Kesinlikle kaybedecek. Kesinlikle kaybedecek. Dünyanın hiçbir yerinde aldıktan sattıktan sonra değerini kaybetmeyen, limited edition olmadığı sürece para kazandıran bir araba yoktur. Kendine has özellikleri varsa para kazandırır. Bu araba dünyada Crocstar'likten farksız artık. Her yerde var. Onunla bağlı olarak Türkiye'de sadece şöyle değer kazanıyor. İşte ÖTV'ye zam geldiği zaman değerini katlıyor ama o da gene günün sonunda benzer bir araba alacaksan sana çok bir şey kazandırmıyor. Peki. Sadece paranın değerini stabil tutmuş oluyor. O yüzden bu değer kaybettirecektir. Kaybettirmeme şansı yok. Daha önceden araba kaplattım biliyorsun abi. Yani PPF olsun, Yaptım. cam film olsun falan. Evet, ilk kez bu arabada bütün bir film yaptım. Nasıl yani? Normalde nasıl yapıyordun? Sadece kaput, şu tavan kısmı. Ya da önden taşları alabileceğin yüksek orandaki yerleri yaptırıyor. Bütününü hiçbir zaman yaptırmamışım. İlk kez bu arabada yaptım. Şu an bundan dolayı memnun musun? Zaten bundan Ya önce de memnunum tabii. Niye memnunum söyleyeyim. ben sana ilk aldığımız gün onu mu söyleyeceksin? Acaba bilmiyorum şu anda Hangisini da. söyleyeyim? İlk, Ben ilk alacağımız gün kaplatacaktık normalde. biz Ee, 3-4 gün Geciktirdin. evet. Hatta O esnada bir ufak bir şey sabah geldi. giderken bir bakayım dedim. Hızı nasıl falan. Yolda boş oluyor. Erken saatte gittiğim için. Gene şahitlerim var. 220-225 gibi bir hız yaptım. Daha doğrusu işin başına dönelim. Kaplamacıya gittiğimizde 4-5 tane Tesla vardı orada gene. Sağ olsun neydi ismi çocuğun? Furkan. Furkan dedi ki ya bunun arka kapısının arka kısmı Çok çok taş taş alıyor. alıyor dedi. Ondan sonra aracı gösterdi bize. Araç herhalde bir 60-70 bin kilometre gitmiş. Delik- İnanılmaz taş izi Delik vardı. deşikti abi. Evet inanılmaz taş izi vardı. Performans jantlı olan modeli. Dedim ki tamam bu arkaya bir film yaparız o zaman dedim. Ben gene kafa farklı çalışıyor benim. Dedim şu arkaya bir film yaparız. Yok dedi komple yapmamız lazım.
dedim. Ya, taş alan çok yeri var arabanın. Biraz top gibi olduğu için böyle. Kütle gibi duruyor. Evet, çoğu yerden taş alıyor. Sonra biz o 220-25 neyse onu yapınca ertesi gün arabayı da kaplamaya verdik. Furkan bize fotoğraf attı. Sol arkaya bir tane taş yemiş araba. Evet. Aslında kuş pisliğinden de falan koruyorsun şu anda. Tabii bir gün önce de kuş pislemişti Atan. Onu görünce bir müdahale etti ona. Abi dedi burada kuş pisliği var. Orada Müdahale ufak etmesi bir dedi. şey yapmıştı ama pastayla orası çıktı. Evet. Zaten daha önceden de Lumar cam filmi hep kullanıyordun zaten. Tabii canım, benim güzel Ahmet kardeşim. Yani bizi hiçbir zaman Lumarsız bırakmadı sağ olsun. Yani Onunla sevdik Lumar'ı. Lumar'ın o içten ferahlığı çoğu cam filminde yok yani. Ya baktığın zaman şu net görüş yok. Yani şu anda mesela optikleşme yok ön tarafımızda. Evet. Mesela böyle işte dalgalı görüş yok. Yani net görüyoruz her şeyi. O yüzden yani O yüzden de Lumar cam bile- filmde Lumar. Lumar bile kaç seneden beri bu işi yapıyor yani. Evet evet. Böyle kısa video yapmak istedim Bora abi. Teşekkür ederim. Kapatıyor Konuk musun? olduğumuz için. Aslında anlatacağım daha çok şey vardı ama. Şey yaparız başka videoda. Sonra mı şey yaparız? Aynen. Belki az daha kullanayım ben arabayı o zaman. Tabii kullan abi. Kaç kilometre oldu şu anda? 1000 oldu herhalde. Oo hemen 1000 yapmışım. olmuş. Çocuklar yani bu konu gelecek. Gelecekte de mecbur bunlar bizim hayatımıza girecek. Ben hiç istemeyerek girdim bu işin içerisine. Ben soktum. Evet, milletle dalga geçiyorduk elektrik süpürgesi falan diye. Hatta önceki videolarımızda da görmüşsünüzdür. M5'te şeyin denemesi var. Evet. Onu da buraya koyuyoruz. Şuraya koyuyoruz. İzlenmedi video ama olsun. Evet. Orada da aynı şeyleri söyledik, savunduk ama ne yazık ki yani İçimizde artık. çok kolaylaştırıyor her şeyi. Ne yapacağız? 0-100 mü yapacağız Bora abi? Çok ses Arada çıkmasın. onunla koyalım. Gençler seviyor çünkü. 0-100 yapıp videoyu kapatıyoruz. Bu arada kanalımıza abone olup bizleri desteklerseniz seviniriz. Bizim bir sloganımız var. Bizzat siz onları biliyorsunuz. Üçlü oluyor, güçlü oluyor. Abone oluyoruz, beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Sizle bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Aşağı yorum olarak bırakıyorsunuz. Instagram'lardan da bizi takip ediyorsunuz. Lumar hesaplarını takip ediyorsunuz. Belki onlarla ilgili bir çekiliş yapabiliriz sizler için. Güzel olur. Güzel olur. Çekiliş lazım. Çekiliş lazım. Bir cam filmi belki hediye gelebilir. Dediğimiz gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arabayla ilgili sizin de bir deneyiminiz varsa aşağı yorum olarak bırakırsınız. Biz de kendi deneyimimizi size yorum olarak, cevap olarak bırakırız. Belki bir sonraki videoda onu çekeriz. 0-100 gelsin. Gidiyorum. Teşekkürler. O neydi? Motorcu ama. 100. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Arabalarda cam filmi Lumar 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 Lumar